ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. Bu konuda ortak duruş sergilemek, yani Türkiye ve ABD yönetimi olarak bence kritik öneme haizdir. F-35 konusunda biz F-35 programının ortağıydık. Katsa yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı, bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bir rakam var. Tabii Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda da F-35 programından çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı, bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bir rakam var. Tabii Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda da müzakereler devam ediyor. Biz hatta Tony ile 18 Ocak'ta DC'de görüşürken uzmanlarımız da bu F-35 konusunda aynı gün görüşmeler gerçekleştirdi. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var. Thank you. Reuters Sümeyra Pamuk. Sayın Bakan, Türk-Amerikan ilişkileri son yıllarda oldukça negatif bir seyir izledi. İki ülke arasında birçok görüş ayrılığı var. Suriye konusu, S-400'ler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, yakın zamanda F-16'lar. Deprem sonrasında ise sizin de az önce dediğiniz gibi Amerika'nın Türkiye'ye yoğun bir dayanışmasını görüyoruz. Sizce yaşanan bu trajedi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına vesile olabilir mi? Çok kısaca NATO konusunda da NATO ülkeleri ve Amerika, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın başvurularının Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde onaylamasını bekliyor. İki ülkeninkinde, sadece Finlandiya değil. Türkiye bu beklentiyi karşılayabilecek mi? ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli. Ama pozitif gündemimiz ve bu pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi daha da geliştirme arzumuz da ortada. O nedenle zaten Roma'daki görüşmede Sayın Biden'la Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu stratejik mekanizmanın kurulmasını kararlaştırdılar. Buradaki amaç nedir? Konuşmamda da söyledim. Felsefesi nedir? Pozitif gündeme odaklanmak ve ilişkilerimizi farklı alanlarda geliştirmek, ikili ilişkilerimizi bölgesel ve küresel konularda işbirliğimizi de güçlendirmek. İkinci amacı ise o var olan sorunları yine bu mekanizma sayesinde daha sık bir araya gelerek nasıl çözebileceğimizi konuşmak ve adım atmak. Bu doğrultuda hem uzmanlar düzeyinde hem de bizim düzeyimizde 2 defa bir araya geldik. Bu toplantıların da son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldiği zaman biliyorsunuz o basına verdiğimiz demeçte de söylediğim gibi bizim ilişkilerimizi geliştirmek ya da var olan sorunları çözmek için illa bir felaketi beklememize gerek yok. Zor günleri beklememize gerek yok. Bu doğrultuda samimi adımlar atmamız lazım. Her iki ülkenin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda son zamanlarda açıklamalarımızı zaten takip ediyorsunuz. ABD'nin de yakından takip ettiğini biliyoruz. Üçlü bir mutabakat muhtıramız var. Ve burada kim ne yapacak açıkça belirtilmiştir. Finlandiya ile ilgili sorunumuzun göreceli olarak daha az olduğunu da her seferinde vurguluyoruz. Sizin verdiğiniz takvim, yani Litvanya'daki NATO zirvesi ile ilgili verdiğiniz takvimdeki atılacak adımlar aslında özellikle İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Evet, İsveç bazı olumlu mesajlar verdi, kanun değişikliği yaptı, anayasa değişikliği yaptı ama maalesef İsveç'te PKK terör örgütü yandaşlarının terörün finansmanı, ondan sonra insan devşirme ve de terör propagandası dahil
her türlü faaliyetlerin devam ettirdiğini açıkça görüyoruz. Hem de şehrin merkezinde, belediye binasının önünde. Onların amacını da biliyoruz. İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyorlar. Ama bu tür faaliyetleri engellemek de İsveç'in elinde. Başbakanın iyi niyetini Cumhurbaşkanımız gördü. Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. O da meclisteki tüm partilerin tutumunu görme imkanı buldu. Bu sadece iktidar meselesi değil. Tüm partilerin tutumu burada aşağı yukarı ortaktır. O nedenle İsveç ne kadar iyi, hızlı adım atarsa biz de meclisimizi ikna edebilirsek, yani o meclisimizi ve halkımızı ikna edecek adımlar atarsa öyle adımlar atılır. Finlandiya konusunda ise ayrı bir yöntem izleyebileceğimizi, farklı bir tutum sergileyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreterine de geçen hafta söylediler. Sonuçta burada İsveç'in özellikle somut adım atması konusunda herkesin İsveç'i teşvik etmesi gerekiyor. Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın yanlış olduğunu, ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla PKK-YPG'nin de DAEŞ'le mücadele ettiği iddiasında biz iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık. Bizim güçlü NATO müttefikleri olarak her türlü terör örgütüyle ideolojisi ne olursa olsun, amacı, kastı ne olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın mücadele etmemiz lazım. Siyasi irade varsa mücadele edecek kapasitemiz de var. Türkiye olarak, ABD olarak birlikte. NATO'nun bugün NATO için 2 tane tehdit var. Birinci tehdit NATO için Rusya, ikinci tehdit terörizm. Dolayısıyla biz NATO ülkeleri olarak kendimiz mücadele edemeyip de DAEŞ'e karşı PKK, YPG gibi bizim düşmanımız olan terör örgütüyle işbirliği yapmamız ya da onları desteklememiz doğru değil. Bu doğrultuda ABD ile geçmişte Suriye temelinde bazı mutabakatlarımız oldu. Bir tanesi Münbiç yol haritası, ikincisi de 2019 yılında burada Ankara'da yaptığımız ortak açıklama. Bu mutabakata göre ABD'nin özellikle sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde bu terör mensuplarını temizlenmesi ya da daha güneye göndermesiydi. Fakat bu konuda da maalesef Washington'daki görüşmemizde de söyledim. Somut bir adım göremedik. Dolayısıyla terörün her türlüsüne karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ve vardığımız mutabakatları uygulamamız gerekiyor. Şimdi bir deprem oldu. Bu siyasi bir konu değil, insani bir konu. ABD yönetimi de aynı düşünüyor. Yani bu depremden etkilenen Suriyeli insanlara, sivillere yardım etmek bizim insanlık görevimiz. Birçok uluslararası kuruluş ve bazı ülkeler bizim üzerimizden bize yardım getirirken bir kısmını da Suriye'ye göndermek istediler. BM aynı şekilde bu yardımları yapıyor. Bu yardımları kolaylaştırmak da bizim insani görevimiz. Var olan bu Cilve Gözü, Babıl Hava sınır kapısına ilaveten Kilis'te şu anda zaten açık olan kapıların da insani yardımlar için BM tarafından kullanılabileceğini söyledik. BM bunu olumlu değerlendirdi. Her ne kadar Güvenlik Konseyi kararında yer almasa da insani durum olduğu için ve buradan da bazı tırlar insani yardım götürmek için o bölgeye, Afrin bölgesine de geçti. Yani insani konular ayrı, siyaset ayrı. Bu konuda da işbirliğimiz devam edecek insani yardımlar konusunda ve bu işbirliği için de ayrıca teşekkür ederim. Hiç endişeniz olmasın. Her zaman söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yani Amerika'nın burada üs kurma olayları, ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu: Rusya'ya karşı. Tabii bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden?
Adamı sorarlar yani niçin? Yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.